Herkese merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Yine domatesle ilgili yeni bir video ile karşınızdayız. Domates üretimiyle alakalı oynatma listesini aşağıdan açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Tüm üretim süreçlerini size birebir aktarıyoruz. Bu şekilde domatesin tüm süreçlerine ulaşabilirsiniz. Biz bugün salçalık domatesin sulamasından bahsedeceğiz sizlere. Salçalık domatesin sulaması nasıl olur? Hangi sıklıkla sulanmalı? Ne zaman sulanmalı? Ne kadar sulanmalı? Bununla ilgili konuşacağız. Öncelikle karpuz gibi domates de böyle aşırı çok fazla suyu seven bir bitki değildir. Hatta bazı üreticiler şöyle söylerler. Domatesin çiçek açana kadar kesinlikle su vermemelisiniz. Olduğu gibi kurak kalmalı, döllerini verdikten sonra, o çiçeklerini açtıktan sonra su vermelisiniz diye söylüyorlar. Biz bu şekilde yapmıyoruz. Biz ilk baş diktiğimiz zaman, damlamalarımızı serdiğimiz zaman motoru çalıştırıp su motoru çalışırken de domateslerimizi dikmiştik. Biz o esnada domateslerimizi diktikten sonra biraz daha suluyoruz. Can suyunu vermiş oluyoruz. Hemen sulamaya gelmiyoruz. Birkaç gün geçiyor. Geçtikten sonra tekrar sulama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Tabii bizim 1-1,5 dönümlük kadar bir domates tarlamız var. Bu domateslerimizi böyle uzun süre çalıştırmıyoruz motoru. Damlama sistemi olduğu için mesela 1 saat çalıştırıyoruz, 1,5 saat çalıştırıyoruz, yeterli oluyor. Hatta ilk küçükken 1,5 saat falan da çalıştırmıyoruz. Biraz bir ıslatıyoruz, bakıyoruz daha çok ıslandıysa dibi, ondan sonra bu işlemi tamamlamış oluyoruz. Atıyorum haftada 2, haftada 3 yapıyoruz. Tabii yine hava şartlarına bağlı olarak ilerler. Hava sıcak giderse daha fazla sulanır. Serin giderse daha az. Büyüyene kadar, çiçek açana kadar, kök salana kadar bu şekilde sulama yaparız. Çok fazla sulamayız. Aşırı sulama yapmak için biraz daha büyüdüğü zaman beklenir. Domates büyür ve döller çıkmaya başlar. Çiçek açarsa suyu artırırız. Haftada bir sulama yaparız ama 4-5 saat sulanır. Kum yerlerde çok su ister. Kirli topraklarda yani taban toprağında pek istemez. Siz hem toprağa hem de hava şartlarına bakarak sulama yapabilirsiniz. Domatesi diktikten yaklaşık 1 ay sonra falan aralarını kaz ayaklarıyla sürerek yabancı otlarla olan mücadelemizi yaparız. Bunu size bir video ile anlatmıştık. O videomuzu ziyaret edebilirsiniz. Aralarını kaz ayaklarıyla sürdükten sonra da köklerini boğazlama işlemi yaparız. Domates boğazlama işlemini çok sever. Toprakla boğazlama yapınca toprağın değdiği yerden kök salar. O kadar hoşuna gider yani. Tabii mas naylonu kullanıyorsanız bu işlemi yapamayabilirsiniz. Çünkü diplerinde naylonla karşı karşıya kalırsınız. Aralarını kaz ayaklarıyla sürersiniz ama boğazlama yapamazsınız. Şayet doğal maçlama yaparsanız, yani ekin sapları gibi maçlamaları kullanırsanız, kazma ve boğazlama işlemlerinden sonra ekin saplarını domatesin aralarına atarsınız. Domatesin boğazlama işlemi salma sulamada çok verimli olur. Domates dikeceğiniz yerleri belirlerken sapanlarla dizi yaparsınız. O çukurlara da domateslerinizi dikersiniz. Diktikten sonra da yaklaşık 40 gün sonra o domateslerin aralarını yine sapanlarla sürüp domateslerinizi de boğazlarsınız. Traktör değmeyecek şekilde büyüdüğünde de aralarına sapan çekeriz. Bu şekilde toprakla doldurmak domatesin verimini artıracaktır. Yabancı otlarla olan mücadelenizi tamamladıktan sonra sulama yapmalısınız. Toprağı bir karıştırmış oluyorsunuz. Ondan sonra suladığınız zaman domatesin verimini alacaktır. Damlamaları 120 santimde bir sermiştik mesela. Domates biraz daha büyüdüğü zaman eğer damlamaların yetersiz kaldığını, sulanmadığını düşünüyorsanız ortaya birer tane daha damlama koyabilirsiniz. Mesela biz tarlamızın bir kısmını hayvan gübresi atmıştık. Gübre atılmayan kısmındaysa biraz daha verimsiz kaldı domateslerimiz. Biraz daha az sulandı. Bu şekilde olduğu zaman da onların aralarına bir tane daha damlama serdik. Bu şekilde daha fazla sulayarak domatesin suya kavuşmasını sağladık aslında. Domates çok fazla suyu sevmez dedik ama susuz da kalmaz tabii ki de. Domatesin suyunu ihmal etmemelisiniz. Mesela biraz daha büyüdüyse eğer domatesleriniz, döl vermeye başladıysa, çiçek açmaya başladıysa bu sefer daha sık sulama yapabilirsiniz. Atıyorum haftada 3 suluyorsanız 4'e çıkarabilirsiniz. Birer saat suluyorsanız 1,5 saat sulama yapabilirsiniz. Bu şekilde çok fazla damlama yoksa, yani çok fazla böyle yoğun bir suyla karşı karşıya kalmazsa tabii bunu kontrol ederek bakabilirsiniz. Böyle göl olursa bu sefer domatese zarar verecektir. Yapraklarına zarar verecektir. Köküne zarar verecektir. Göl olacak derecesinde yapmamalısınız. Bu şekilde ince detaylara dikkat ederek devam edebilirsiniz. Domates kızarmaya başladığı zaman suyunu artırırız. Suyla birlikte gübre atılır. Her zaman ham suyla olmaz. 2 ham su, 3. de gübre ile beraber sulama gibi olabilir. Ya da 1 ham su, 1 gübre gibi. Siz verimine göre belirleyebilirsiniz. Eğer domatesiniz daha fazla büyüdüyse, kızarmışsa, yeşil olmuşsa, böyle artık ortalara doğru yayılmaya başlamışsa bu sefer de ortalara su gelmemesini sağlamalısınız. Mulch naylonun diğer bir avantajı da bu şekildedir aslında.
Domatesin dalları iyice büyüyüp böyle yere doğru yayıldığı zaman, yere temas ettiği zaman, eğer yerde su varsa, yaprakları suyun içerisine temas ediyorsa bu sefer de yapraklarında çürüme oluşacaktır. Suyun içerisine temas etmemesi gerekir. Mahsul naylonda yere temas etmez, naylonun üzerine doğru gelir. Bu şekilde olduğu zaman da domatesin gövdesi, dalları suya temas etmediği için de zarar görmemiş olur. Daha sonrasında domates kızarmaya başlar. İlk kızarmada domatesin kökü ve gövdesini çok hırpalamadan toplarız. İlk dökümler toplandıktan sonra tekrar sulanır. İkinci dökümler toplandıktan sonra da tekrar sulanır. Ekim 15'e kadar devam edebilir bu şekilde. Domates yeşil kalana kadar da sulama devam eder. Çökmeden yeşil kalmaya devam ederse de yeşil domatesler toplanır ve turşu yapılır. Kırağı yağana kadar böyle devam eder. Kırağı yağdığı anda da domatesler biter. Artık verim almanız zorlaşır. Bu zamana kadar da sulamanızı ayarlayabilirsiniz. Bizim düşüncemiz domatesi tamamen susuz bırakmamak ama çok fazla su da vermemek. O yüzden bu iki dengeyi sağlamalısınız. Domatesi tamamen susuz bırakıp domatesi kurutmuş olabilirsiniz. İş işten geçmiş olabilir. Ondan sonra suladığınızda bile domatesi tekrar toparlayamayabilirsiniz. Bugün sizlerle domatese sulama ile ilgili konuştuk. Nasıl sulama yapacağımızla ilgili değil de hangi sıklıkta, ne zaman ve nasıl sulayacağımızla ilgili konuştuk. Yanlış ya da eksik söylediğimizi düşündüğünüz kısımlar varsa lütfen yorumlarda bize aktarmayı unutmayın. Biz bildiğimiz bütün her şeyi size aktarmak istedik. Bütün her şeyi aktarmaya çalıştık. Bütün tecrübelerimizi aktarmaya çalıştık. Bazı arkadaşlarımız bize kızıyor. Hep bir belirsiz konuşuluyor. Bir şey bilmiyorsunuz gibisinden. Domates diğer tüm bitkilerde olduğu gibi ilgi ister, kontrol ister, onunla sohbet etmek ister. Tıpkı bir bebek gibi hangi durumlarda ne istediğini anlamak ister. Size şu tarihte dikin, 1 gün sonra sulayın, 2 gün sonra ilaçlayın, 3 gün sonra gübreleyin, 40 gün sonra kazın, sürün gibi net bir şey söylememiz mümkün değil. Bu süreçler her mevsime, her toprağa, her hava şartlarına, her yetiştiriciye göre değişiklik gösterir. Ürete ürete, araştıra araştıra, sıkıntılarla karşılaşa karşılaşa doğru yöntemi bulacaksınız. Bu süreçte de bizim yapmamız gereken şeylerde elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Bize destek olmayı unutmayın. Üretimle kalın.